Merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. Bugün Madalyonun 200'ü programımızın 8. bölümündeyiz. Ve yılın en son bölümü, yılbaşı bölümü olduğu için evet sanki bunları unuttum ya ben. Çok normal bir pozmuş gibi. Evet. Övgü'nün kendi elleriyle hazırladığı tacı ve benim hazır olarak aldığım tacım. Evet, Öykü aldı. Ben başka süsümüz var zannediyordum, boynuma sararım falan dedim. Yokmuş. O yüzden kendime böyle bir taç yaptım. Ama güzel oldu bence. Birer birer toplar düşerse artık sürprizli bir bölüm olabilir. Evet, bölümümüzün adı diziler. Aslında Türk dizileri diyeceğim ve sektörün Z raporu. Geçtiğimiz yıla bakacağız, 2025 yılına ve bakalım dizilerde neler olmuş, neler bitmiş. Bunları akademik olarak nasıl yorumlayacağız? Ben de merakla bekliyorum. Yani aslında hazırlığımız var. Var ama evet daha böyle işin business tarafına bakabiliriz. Ve sonunda da tabii ki de Taşacak Bu Deniz'in 12. bölüm yorumlarımızı da bulabilirsiniz. Evet. Şimdi o zaman kısaca kendimizi tanıtalım. Programımıza yeni gelenler, hoş geldiniz. Yeni keşfedenler, hoş geldiniz. Kısaca hemen programımızı ve kendimizi tanıtalım. Madalyonun 200'ü dizilere ve filmlere hem akademik hem de izleyici gözüyle bakan videocast podcast serisi. İkimiz de doktoralarımızı yeni bitirdik. Benim konum uluslararası drama adaptasyonları. Benimki de yapay zeka ve film yapımı. Ve teknolojinin sektörü dönüştürmesi. Bu arada tacın çok güzel görünüyor. Buradan bir tanesi fıt fıt düşebilecekmiş gibi. Bir de böyle askılarını da çıkarmamış. Çıkarmadım. Yani ben de nasıl olsa olmaz diye şöyle bir yapayım bakalım nasıl bir şey olacak dedim. Oldu. Ben de şaşırdım ama diğer bir yandan da böyle duruyorum. Hiç böyle duyuyorsun değil mi sesleri? Artık bakalım ne kadar dayanırsa. Evet, o zaman hemen konumuza girelim ve Z raporumuzu almaya başlayalım. Bu sene aslında çok fazla dizi başladı ve çok fazla dizi de çok hızlı bitti. Bu eskiden bu kadar hızlı dizi biter miydi? Bilmiyorum, biterdi yani yine belki biterdi. Bence çok hızlı biten diziler var. Hatta efsanelere göre 1. bölümünde yayınlanırken biten varmış ama doğru mu değil mi? Bir dedikodu mu bilmiyorum. Artık rating sistemi de eskinin rating sistemine göre, yani sistem olarak değil de sonuç olarak bakarsak farklı. Eskiden mesela bundan bilmiyorum 20 sene öncesinin ratingleri belki çok yüksekti. Sonra düştü. Şimdi yine çok yükseliyor aslında. Bence bu sene artık geçen senelerde hiç görmediğimiz ratingleri görmeye başladık. Mesela eskiden dedim birkaç sene önce mesela Kızıl Goncalar'la Kızılcık Şerbeti yarışırken İkisi de 10 reytingi gördüklerinde büyük bir kutlama ve olay olmuştu. Ama bu sene 10 reytingini gören çok fazla dizi oldu. Hatta 15'i geçen de dizi. Mesela Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar 10 reytingi gördü. Eşref Rüya zaten o da çok iyi gidiyor. Yani aslında insanlar biraz daha fazla dizi izlemeye başladılar diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bence normalde ben dizi izlemem ya. Sadece belgesel diyen insanlar da yavaş yavaş kendime inanamıyorum ama bu diziyi çok seviyorum demeye başladılar. Farklı kesimlere hitap eden farklı diziler ortaya çıkmaya başladı. Bence şu anda televizyonda büyük bir çeşitlilik görüyoruz. Hem Uzak Şehir'den sonra mesela biraz daha Anadolu'da geçen töre, aile, o tip hikayelerin olduğu diziler gördük. İşte Halef gibi, Taşacak Bu Deniz gibi, Gözleri Karadeniz gibi ki o da bitti. Ama diğer bir yandan bence 2025'te psikolojik incelemesi olan daha derin diziler de gördük. Kral Kaybederse, Kıskanmak, başka sizin aklınıza geliyorsa böyle. Yani bence farklı izleme zevklerine hitap eden işler var. Evet, doğru söylüyorsun. Yani çünkü bazen şöyle oluyordu. Mesela bir dönem patron asistan aşk vardı ya. Bütün diziler patron asistan aşkıydı. Yani şimdi de tabii aynı modayı biz İstanbul dışına çıkan dizilerde de o modayı görüyoruz ama sanki böyle iki trend birden ilerliyor gibi. Yani şu anda psikolojik diziler trendi hala devam ediyor gibi. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara bekleriz. Ayrıca 2025'in sizce yıldız dizisi hangisiydi ve bittiğine inanamıyorum dediğiniz hangisi? Aslında burada hemen o ikinci başlığımıza geçiyorum. Bence de. Rating canavarı mı var? Rekabetlerle beraber diziler patır patır dökülüyor mu? Yoksa maliyetlerin yükselişi mi dizilerin bitmesine sebep oluyor? Mesela Ben Leman dizisinden hemen ele alalım. Yeni bitici açıklandı. Evet ve çok üzüldü fanları. Dizi bitmeden önce, daha bitme kararı tam açıklanmadan önce poster yapıp sokaklara asanlar varmış. Yani bence büyük bir çılgınlık. Birçok dizide gördüğümüz sosyal medya tag çalışmaları, etiket çalışmaları oldu. Ama bu tabii ki de
reytingleri az da olsa yükselmesine ve yükseliş göstermesine rağmen bitme kararını engelleyemedi. Maliyetler deniyor. Ki günün birincisiymiş galiba, değil mi? Galiba. Yani birinci olduğu zamanlar da oldu. Gidişat kötü olan bir dizi değildi. Değil. Ama nedense artık o reyting yetmiyor. Evet. Eskiden dediğim böyle bundan 5 sene önce falan mıydı? 2 bandının üstünde olunca dizi tamam artık sürer deniyordu. Çünkü o dönem reyting 5 alıyorlardı. Yani ona 5 alıyordu ortalama. Birinciler 5 reyting alıyordu. Öyle de bir değişiklik oldu yani. Ama tabii bence maliyetlerin artması gerçekten büyük bir engel mi desem, tehlike mi desem teşkil ediyor. Çünkü bölümler için milyon liralardan konuşuluyor ki gerçekten gidiyordur. Çünkü bunun set ekibi, oyuncusu, mekanı, ulaşımı, yemi bir sürü şey var. Çok yüzlerce kişi çalışıyor. Maliyet çok yüksek. Çok da kaliteli görsellik açısından çekmeye de çalışıldığı için, çok hızlı da gittiği için maliyetler gerçekten arttı. Ama diğer bir yandan da iyi giden bir dizi neden reklam almıyor? Neden reklam almasın? Burada direkt ekonomisine giriyoruz. Yani iyi reytingi giden bir dizi neden reklam almıyor da maliyetini karşılayamıyor? Şimdi burada hangi diziden bahsediyoruz? Ben Leman'dan mı? Ben genel olarak başka diziler de bitti. Bence şöyle bak, mesela Kral kaybederse bittiği zaman çok büyük tepki çekti. Sosyal medyada şöyle yazılar gördüm. Tabii siz gidin töre dizilerini izleyin. Biz yokuz. İşte biz böyle kaliteli diziler izleriz gibi. Böyle biraz atarlı, çok tepkili ve isyankar yorumlar var. İzleyenlerin hayal kırıklığını anlıyorum. İnsanın sevdiği dizinin bitmesi üzücü oluyor. Ama diğer bir taraftan da eğri oturup doğru konuşalım. Burası... Eğri oturup onlar. Evet doğru. Ne dedim? Doğru söyledin. Çok garip duyuldu. Evet tamam. Ben eğri duruyorum zaten sanki böyle. Eğri oturup doğru konuşalım. Burası televizyon. Yani televizyonda aslında bir şeyler hem çok belirsiz hem de bir anda da değişebiliyor. Hem de çok para kazanma odaklı aslında. Aynen. İşi izlerken seyirciler bağlanıyoruz. Yapım kısmı da yaparken bağlanıyor ama yöneten kısım aslında bunu bir işletme ve bir business, bir ürün olarak görüyor. O ürün artık para kazandırmıyorsa kaldırıyorlar tabii ki de. Neden para kazandırmıyor? Ona göre. Ben Kral Kaybederse ile ilgili kendi teşhisimi, kendi fikrimi söyleyeceğim. Bence çok reyting alamayanların da buna dahil olduğunu düşünüyorum ama özellikle Kral Kaybederse de hiç izlemediğim için içerikle ilgili yorum yapmayacağım. Kral Kaybederse hitap ettiği kitle olarak daha nasıl diyeyim, topluca herkesi ele alacak bir konusu yoktu. Evet, dediğini anlıyorum. Orada mesele aşk değil çünkü. Evet. Daha psikolojik bir açılımı olan, daha derin konusu olan, narsist bir adamın hikayesiydi galiba. Evet. Daha bu tip konuları seven insanlara hitap eden bir dizi olduğu için, topluca herkesi ele alamadığı için yine bence çok iyi gitti. 6 reytingleri görmüş mesela. Evet. Ve 2. sezonuydu. Yine çok güzel gitti toplu olarak. Dikkat çekmemesinin bir sebebi de bence sosyal medyada yoktu. Yani çok mu acımasızca konuşuyorum bilmiyorum ama. Sosyal medya gücü yoktu diyorsun. Yani sosyal medya gücü yoktu. O şipi yoktu. Bunlar ne kadar etkili bilmiyorum ama bence yine de etkisi var. Ben de etkili olduğunu düşünüyorum ve bence Taşacak Bu Deniz'in başarısında gerçekten sosyal medyayı çok etkin kullanmasının da bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bunu konuştuğumuz 4. bölüm müydü? 5. bölüm müydü? Evet, bu konuda konuşmuştuk. Önceki bölümlerimizde izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Mesela Kıskanmak gibi, Kral Kaybederse gibi biraz daha derinliği olan dizilerde topluca herkesi ele alamadığı için insanların dediği o hak ettiği reytingi görememesinin sebebi o. Bir de bence belki de biraz daha yaş olarak gençleri kaçırıyor gibi mi acaba diye düşündüğüm oldu. Evet. Çünkü barındırdığı oyuncu yaşları itibariyle ve durumun ciddiyeti itibariyle de biraz genç izleyiciyi kaçırdığı için genç izleyici yani hafife alınmayacak derecede etkili bence. Sosyal medyada Sosyal öyle medyada ama reytingde çok... ne kadar etkili? Bence işte reytingde de şöyle etkili. Yani mesela bir ailede, bir evde televizyon akşam hep beraber izlenen bir araç oluyorsa, çok duydum çocuğu izliyor diye bir diziyi izleyen. Bilmiyorum ya, sanki böyle daha çok evde anne babanın istediği izlenmez mi? Çocuğun izlediği mi izlenir? Bilmiyorum. Çocuğun istediği anne babaya uyuyorsa izleniyor. İşte o herkese hitap etme şeyi. İşte burada evet ortak belki de farklı yaş skalasını dahil etseydi mesela bence Kral Kaybederse biraz daha gençleri de belki ergenleri de dahil etseydi bambaşka bir dizi olurdu. Ben bunu bu arada yaratım kısmından konuşmuyorum. Tamamen rating kısmından. Hikaye onu kaldırmayacak, gerektirmeyecek bir yerde olabilir yani ama İşin gerçeği bu bence. Yani aslında diyorsun ki sen günümüzde gençleri ele alan yürüp gidiyor mu diyorsun? Bence çoğu zaman öyle oluyor. O zaman neden yaz dizileri ve gençlik dizileri yapılmıyor?
Gençlik Hatırlarsanız dizisi Sana Bir Sır Vereceğim diye çok güzel bir dizi vardı. Bence çok güzeldi bu arada. bayağı eski. 2013 galiba. değil Galiba mi? 2013. Bu Demet Özdemir'in ilk dizisi. Ekin Koç'un ilk Ekin dizisi. Koç. Su Burcu Yazgı Coşkun'un çocuk oyuncu olduğu bir dizi. Evet. Ama mesela o dizi çok izlenmesine Bir rağmen dakika şunu bir de düzelteyim. şimdi o zamanki reytingleri hatırlamıyorum ama çok izlenmesine rağmen reklam alamıyoruz diye bitirdiklerini okumuştum. Yani çok fazla genç izleyicisi var ve genç izleyiciye hitap edecek reklam alamadıkları için de dizi bitmişti. Bu da bir risk o zaman. Evet. Acaba zaman değişti mi? 2013'ten bu yana sonuçta 10 yıldan fazla zaman geçti. Belki de zaman değişmiştir. Yani sadece genç de değil işte. O bence sadece gençlere hitap ediyordu. Dediğin evet. Totale diyorsun Yani sen. toplu olarak bence fazla yaş şeyine o skalayı geniş tuttuğu zaman belki de daha çok reyting alıyor. Bu arada bu sene biten bence çok fazla dizi oldu. Bunlardan da sayarsak bence demeyeyim yani çok fazla dizi oldu gerçekten. Evet. Ben onun annesiyim. Çok hızlı bitti. Sakıncalı dizisi sanırım 4 bölümde kalktı değil mi? O da Hatta çok hızlı bitti. Piyasa, Bir Zamanlar İstanbul. Ya hatırlamıyorum bile. Mesela Piyasa diye baktık mesela bu sene biten işlere. Piyasa hatırlamıyorum bile. Bereketli Topraklar çok çabuk bitti. Bence Vadi çok büyük bir diziydi. Benim için de ben en çok heyecanlandığım dizilerden biriydi. Aynadaki Yabancı dizisi de yine bekleneni veremeyen dizilerden biri oldu. Peki Evet. bunlardan birini izliyor muydunuz siz ve o çok iyi diziydi ya niye bitti anlamadım dediğiniz bir dizi var mı mesela? Evet. Yoksa gerçekten sizce de mi bitmeliydi? Ayrıca bence bu sene biten dizilerden biri de mesela Çift Kişilik Oda dizisi. Yaz Evet. dizisi olarak başlayan tek diziydi sanırım değil mi? Tek Evet yaz bu yazın dizisiydi. tek yaz dizisi. Evet doğru. Hatta geçen sene de hiç yaz dizisi yoktu. Yani son 2 yılın tek yaz dizisi büyük bir hüsranla sonuçlandı. Öyle bir hüsran ki dizinin son bölümleri çekildiği halde yayınlanmadı. Çok üzücü aslında ekip için düşünsene yani Evet, sadece o emeği oyuncular değil. veriyorsun. Yani çekim ekibi, yazarlar herkes bütün o emeği veriyor, çekiyor ama yayınlanmıyor bile. Evet. İzlemiş miydiniz Çift Kişilik Odayı? Biz izliyorduk. Ben seviyordum da. Yani çok Biz yaz dizisi severiz yani. O çok basit olmasına rağmen. dertsiz Evet. dizileri seviyorum ben. Yani renkli, aksın, bizi Basit. iyi hissettirsin. Evet, Bu tip en büyük dizileri- aşkı en büyük derdi aşk olan. Evet. Yani yaz dizilerini de o yüzden seviyorduk. Evet. Biz ne yazık ki şu an yapılmıyor. Çift Kişilik Odanın ama şöyle bir ilginç yanı var. Mesela o dizi tutsaydı Ulaş Tünaztepe şu an Taşacak Bu Deniz'de oynamayacaktı. Yani Taşacak Bu Deniz'de başka biri oynayacaktı. Başka biri oynayacaktı ve acaba nasıl değişirdi? Ve sen söyle. Bence diziye Ulaş Tuna Aztepe aşırı yakışıyor. Gerçekten de ikinci Karadeniz dizisi olmasına rağmen çok bambaşka bir karakter sunuyor. Ben çok memnunum. İyi ki o oynadı. İyi ki de Bence de. tutmamışım bir dizi. O dizi tutsaydı Çift Kişilik Oda bir yere kadar tutacaktı zaten. Bugünleri görmeyecekti bile bence. Evet. Çok nadir yaz dizileri en fazla yarım sezon sürüyor. Bence bu şeyi aşan bir tek Kiralık Aşk vardı. Onun haricinde yani Erkenci Kuş zamanında. evet da çok- Erkenci Kuş da çok tuttu ama yani çoğu yaz dizisi öyle senelerce sürmüyor. Bir noktada bitecekti ve Ulaş Tuna Aztepe bu Taşacak Bu Deniz'i reddettiğiyle kalacaktı. Ayrıca Çift Kişilik Oda'daki bir karakter daha var. Oradaki adını bile unuttum. Küçük bir karakterdi. Evet. Yardımcı rolünde. Evet. Ki o da şu an Uzak Şehir'deki Boran karakteri. O dizi devam etseydi Boran geri dönmeyecekti. Bence Yani çok ilginç. Çok ilginç. Ya dizi dönse de başka biri oynardı herhalde ama o da Yani o da hiç artık Türk olmazdı. dizilerinde olmuyor. Eskiden öyle oyuncu Öyle değişikliği diyorsun oluyordu da ya. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa farklı biri olarak dönüyor. Ama ona bir kulbunu bulmuşlar. Hani bulan bulur yani yine bulabilirlerdi. Ama her dizi kaldırmaz işte. Evet doğru. Kızılcık Şerbeti bu değişik yönlere gidilmesini, büyük şok şeylerini çok güzel kaldıran bir Ama dizi. senaristleri Yasak Elma'nın senaristleri değil mi? Evet sanırım. Aynı öyle. vibe'ı var bence. Aynı havada. Oyunculara çok yüklenmeden hikayeyi çok Evet. hızlı değiştirerek sürdürüyorlar. Ve sürekli de karakter değiştirerek, yeni karakterler çıkarıp Yeni sokarak. hikayeler. Evet bu senenin 2025'in yükselişlerine bakarsak Uzak Şehir zaten daha önceden gelen bir yükselişi vardı ve bu senede yükselmeye Bence devam ediyor. Çok büyük başarı. Bence de çok büyük başarı. Eminim ki hiç kimse bu kadar başarılı olacağına inanmıyordu, beklemiyordu. Tabii ki de düşünmüşlerdir ha güzel olacak, başarılı olabilir diye. Sonuçta bir dizi bitirmek için de başlamıyorlar diziye ama bu kadar tutulacağını bence beklemiyorlardı. Biz de şimdi 11. bölümdeyiz. O yüzden son bölümlerden
Ne kadar aslında her şeyi biliyorum ben. Hemen Ben de, hemen. evet. Bütün spoilerları aldık. Ama yine de yavaş yavaş yakalamaya çalışıyoruz. Araya başka diziler de geldi. Kıskanmak dizisine başladık. Biraz Halef'e başladık ama onu tam bitirmedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Taşacak bu deniz de bence beklenmemiş başarıyı elde etti. Kesinlikle. Ben heyecanla bekliyordum şimdi, dürüst olayım. Ben oyuncularını çok sevdiğim için onları bekliyordum. Ama bekledim ve tutacaksa izleyeyim diye. Biraz İlk bölüm- bekledik, evet. Biz ilk bölümünü- 5. bölümde mi? Biz yok 3. bölümde izlemeye başladık sanırım. Daha 4'ü televizyonda izledik. Yani aslında ona bakarsan şeyde işte sosyal medyadan geri dönüşler, insanların yorumları çok önemli. Çok önemli. Özellikle yeni başlayan bir dizide. Siz de öyle misiniz? Yani bakıp mı izliyorsunuz? Bir bakayım bir reytingleri nasıl gelecek? İnsanların yorumları ne? Ona göre başlayayım diyor musunuz? Mesela Bereketli Topraklar. Evet. İnsanlar yorumları çok kötü gelince biz izlemedik bile. Evet, aynen ve eminim bir grup o şekilde izlemedi. Belki de güzeldi. Belki de yazık oldu. Ama bir şey diyeyim mi? İlk bölümden sence gerçekten gösteriyor mu bir dizi kendini? Bence şöyle gösteriyor. Bence her şey bir yana. Evet, senaryo çok önemli, yapım çok önemli de oyuncuların o bence uyumu, O sinerji çok önemli değil mi? gerçekten o kurulan dünyadaki, yani sadece başrol ikilisinin hani aşkı olan ikilinin uyumundan bahsetmiyorum. Yani tüm oyuncuların o dünyadaki yerinde olmuş mu? Bence bu çok önemli. Evet. Oynayanların, yazanın, çekenin, herkesin de sahiplenmesi de çok Kesinlikle, önemli. kesinlikle. Onlar sevince belki de sevdirme konusunda daha kolay ilerlenebiliyor. Tabii ama diğer bir yandan da reyting arttıkça daha da çok sevip daha çok sahipleniyorlardır. O da var tabii, evet. Eşref Rüya da çok iyi giden dizilerden biri bu arada. Reytingini yükseltmeye devam ediyor. Bence Eşref Rüya'nın bir başarısı da ne biliyor musun? Karanlık ve ağır bir dizi olmasına rağmen o komediyi, o bir hafifliğini de yedirebiliyor bence hikayenin içine. Bence- İzlemesek de mesela Evet. ben görüyorum mesela bir karakterin dansı. İşte böyle birazcık daha o dünyanın içindekiler değil de dışındakileri taşıyacak işler yapmak. Biraz da oraya Mesele orada değil mi? Şimdi Taşacak Bu Deniz büyük bir sürpriz oldu dedi. Uzak şehrin getirdiği o trendi de devam ettiriyor. Şehir dışında çekilen masalsı bir hikayeyi anlatıyor ikisi de. İkisi de o şekilde çok tuttu. Evet. Belki de hani bir geleneksele dönüş ve hani gerçek hayat dertlerinden uzaklaşma isteği de olabilir bence insanlarda. Olabilir, çünkü bence son zamanlarda ve psikolojik işler öne çıktı ya, onlar çok gerçek. Karakterler de Öykü'yle onu konuşuyorduk. Daha gri karakterler yani. Evet. Yani kimse çok iyi de değil, kimse çok kötü de değil. Kötü olanlar var tabii de yani. Evet, ama mesela hem acıyorsun bazı karakterlere hem onlar için üzülüyorsun hem de bir şekilde bir şey başarmasını da isteyebiliyorsun. Seyirciyi de allak bullak eden karakterler. O yüzden biraz daha derin, hikayeler biraz daha Psikolojik. hani içine alıyor ve daha psikolojik. Ama diğer bir yandan da çok gerçek. Diğer bir yandan çok tutan dizilere baktığımız zaman Uzak Şehir'de kötü karakter kötü. Demir karakteri mesela. Evet. Taşacak Bu Deniz'deki mesela kötü karakter Şerif çok kötü. kötü. Hatta Zarife de çok kötü. Zarife ile Hicran Çok kötüler. çok kötüler. Yani onların gri tarafı yok. Bazen bazı hareketlerine gülüyoruz. Mesela Zarife'nin bunda çok komik dedi. Mesela en son bölümde mesela Şerif'in işte sizi şipledim demesi Yusuf Fadime'ye falan. Demir karakterinde de öyle aslında. Komik yanı, hani komik yanı olsa da o karakterler biraz daha kötüler. Evet, kötüler ve onlarda psikolojik derinliği işlenmiyor. Hikayenin gidişatında çatışmayı sağlayacak unsurlar veren karakterler olarak sunulmuşlar. O açıdan çok basit ve temiz kurulmuş hikayeler. Yani Evet. kötümüz var, iyilerimiz var ve iyilerimiz hayatlarını kötüyle savaşarak bir şeyleri başarmaya çalışıyorlar. Hedef çok net, çatışma çok net. Bu kadar netlikte gerçekten belki seyirci de daha rahat izliyor. Belki de bu kadar net olunca topluluğu alabiliyor. O da olabilir. Belki. Bence psikolojik dizilerde taraf tutmak daha zor. Diğer dizilere bakalım mesela, yeni dönem dizilerinden. Yine çok izlenen mesela Halef, beni şaşırtıyor bu kadar izlenmesi. Evet ve ya bir yandan anlıyorum. Ama işte şey çok garip geliyor bana. Baş karakterin aslında evli olması ve yapılan çift isteklerinin öbür karakterli olması bana çok garip geliyor ve Evet ve iki kadın evet, var. o Hani- bana çok çekici gelmediği için de izlememiş oluyorum ama herhalde güzel yazılan veya çekici bir tarafı var ki bu kadar izleniyor. Belki de izlememiz lazım anlamamız İzleyip için, değil mi? anlamamız için izleyebiliriz, bilmiyorum. Güller ve Günahların bu kadar tutması beni şaşırttı, dürüst olmak gerekirse. Oyuncularını severim. Çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Cemre Baysel'i de severim. Murat Yıldırım zaten şimdiye kadar oynadığı büyük bir çoğunluğu dizisinin tuttuğu bir oyuncu. Evet.
Ama tabii ki de sadece oyuncuyla olmuyor bu işler. Senaryonun da güzel olması lazım ve bir şekilde o bütünlüğün sağlanması ve devamlılığın da sağlanması lazım. Gayet yükselerek gidiyor. Bu da beni şaşırtıyor. Diğer bir yandan o da mı eski dizi tiplerine benziyor? Ya onu izlesek aslında ya. İzleyeniniz var mı? Bu arada geçen sezondan başlayıp devam eden Sahipsizler dizisi de Mesela hala bak- devam ediyor mesela. Bak o daha gençlere hitap eden bir dizi gibi bence. Yani Belki. evet. Bence biraz daha böyle Kırgın Çiçekler ya da neydi bu? Kardeşlerim. dizisi gibi. Çok karakterli, çok, Çok dramlı. dramatik, çok dram. Ben şaşırıyorum hala sürmesine. Evet. Demek ki içeride sıcak bir şeyler varmış. Onu da izleyenleriniz varsa net sizi tutuyor. Merak ediyorum. Veliaht dizisi de bu sene başlayan ve bence başarılı devam eden dizilerden biri. Gayet reytinglerde yükseklerde gidiyor. Çok da beğenildiğini okuyorum ben. Cennet'in Çocukları, Sahtekarlar ve Gönül Dağ'da bu dönemin bence yine başarılı isimlerinden. Evet. Gönül daha kaçıncı? 6. senesi 6. galiba senesinde. değil mi? Gerçi ufak bir düşüş yaşıyor şu anda. Önceki sezonlara göre hep bir gidiyordu. O kadar olur çünkü aslında Cumartesi Gecesi dizisi için bence çok iyi. bile. Ama işte o üçlü bir arkadaş vardı ya. O Ramazan'ın çıkmasıyla beraber bence büyük bir darbe yemiş oldu. Çünkü insanlar onların arkadaşlığı, dostluğu, aile hissi içinde izliyorlardı. Evet. Bazen çok dram oluyor. Bazen işte fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla birçok yeni oyuncu katılmış mesela. Her yeni oyuncu yeni hikaye katıyor tabii. O şekilde de aslında hep uzun süren dizilerde gördüğümüz, bence Kızılcık Şerbeti'nde de gördüğümüz o çok fazla karakter, çok fazla hikaye, onu görüyoruz burada. Çoğu dizi onu da bir yedek güç olarak tutuyor. Mesela Taşacak Bu Denize de girecek karakterler var biliyoruz mesela. Aynen öyle. Zarife'nin büyük oğlu girecek bir şekilde. Bu da hani yeni taze bir kanla yeni bir konularla getirecek. Devamını getirecek. Hemen dijital dizilerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Biz konuşuyorduk neden dijital diziler çok konuşulmuyor diye. Aslında konuşuluyor ama biraz daha farklı bir kitleye. Bence paralı olması platformların bunun bir etkisi. Televizyon hemen elimizin altında, herkesin evinde var. Ve herkesin çok kolay ulaşabileceği bir araç olarak. Bence insanlarda bir de ön yargı da var. Yani dijital diziler hani sanki totale hitap etmeyen, Biraz daha artı 18 artı o 18 görülüyor. ya da biraz daha niş konuların işlendiği. Bir de bence televizyon böyle ailecek hep beraber akşam açalım izleyelim kafasında olan insanların izlediği bir araç olduğu için yani dijitalde bunu yapmak insanlara riskli geliyor olabilir. Dijital Türk dizilerini izleyen izleyiciler aslında dijitalde yabancı dizileri izleyen izleyiciler. Bir de Evet. bakayım Türkler ne yapmış diye bakıyorlar. Çoğu insan aslında büyük bir önyargıyla izliyor dijital dizileri. İki tarafta da önyargı var bak. Dijitali zaten hali hazırda izleyen insanlar Türk dizilerini biraz daha hani aşağılayarak yabancıların yaptığı gibi yapamıyorlar diye bakıyorlar. Televizyon izleyen izleyiciler de televizyon dizisi gibi olmuyor. İşte artı 18 dediğin gibi ya da işte Ya da o derinliğe girilmiyor gibi. O da var bence. evet o şekilde bir önyargı oluyor. Bence bu Türk dijital dizilerinin önünü kesen bir önyargı. Sevdiğiniz dijital Türk dizilerini yazmanızı çok istiyorum. Bir de bence şöyle bir şey var. Türk izleyicisi daha çok televizyon dizisine alıştığı için belki de dijitaldeki hikayeler kesmiyor. Evet olabilir. Yani kısa ve geliyor Türk dizisi. Türk izleyicisi bence işin içine girip o dünyaya girip o dalgalarda boğuşmak istiyor. evet. Türk Öyle dizisinin bir de şöyle bir şeyi var. Açıyorsun televizyonu, geçiyorsun karşısına. İster izle, ister içeri git gel, ister bir şeylerle uğraş. Pek bir şey kaybetmiyorsun da. O bir süreklilik ve her haftanın bir rutini haline geliyor. Ama dijital dizide oturup gerçekten izlemek gerekiyor. Bence bu da farklı bir izleme kültürü olduğu için de Kesinlikle. çok fazla Yeni şu bir an, kültür aslına bakarsanız. aynen ve o daha oturmamış olduğu için de tam olarak konuşulmuyor, izlenmiyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Türk dizilerimiz, daha önce bahsetmiştik, yurt dışında izleniyor televizyon dizilerimiz. Dijital dizilerimiz de Netflix gibi platformlardan izleniyor. Ve Türk izleyici onları sevmezken yabancı izleyici çok beğeniyor. Biz çok fazla gördük. Özellikle TikTok'ta Old Money diye, o hangi şeydi dizi? Engin Akyürek'in. Evet, Engin Akyürek'le Aslı Enver'in oynadığı dizisi Old Money olarak yurt dışında bayağı popüler. Çok popüler ve en sevdiğim Türk dizilerinden biri diye anlatan yabancı sayfalar çok gördük biz. Demek ki Türk izleyicisine hitap etmeyip yabancıya hitap eden bir tarafı var ki ben sana söyleyeyim mi? Bence görsellik. Yani evet, çok şık, güzel insanlar, güzel ortamlar. Bu şekilde bir görsellik var. Bir de bence bizde işlenen aşk veya işte o duygusal taraf
televizyon izleyicisine dijitaldeki yetmiyor ama yabancı izleyiciye yetiyor. Mesela Nobody Wants This dizisini izleyen var mı? Evet. Bu Netflix'teki kızın adını unuttum. Kristen Bell miydi? Kristen Bell ve Adam Brody. Adam Brody'nin oynadığı romantik komedi olarak geçiyor. Ve böyle kasıp kavurdu Amerika'yı. Böyle herkes Üçüncü bayılıyor. sezonu mu çekiliyor? İşte romantik komedinin geri dönüşü olarak görüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Benim düşüncem bana duygusu yetersiz kaldı. Ya izledik mesela. Kaç bölüm izledik Bakın ama duygudan kastım böyle dram yok, ağlama yok değil yani. ama böyle Amerikalılar biraz kafası rahat insanlar ya. Böyle akıyorlar yani ilişkide de akıyorlar. Hani Türk dizilerindeki o romantiklik, aşk yok. Onu diyorsun. Evet ama o romantiklik aşk da o engelden geliyor bence. Duygu yükseliyor. Amerikalılarda aslında engel varmış gibi mesela o dizide farklı dinlere mensuplar. Hatta biri inançlı biri inançsız. Aynen o şekilde farklı aileden, farklı geleneklerden gelen insanlar çok çabuk bir araya geliyorlar mesela bence. Bence işte Amerika'da öyle olduğu için. Daha fazlasının bir araya gelmemek niye ki? Hayır falan. gelmezlerse zaten Hikaye hiç bitiyor. gelmezler. Evet kültürel bir şey diye olduğunu Evet düşünüyorum. kültürel bir şey. Ama işte bence yabancı izleyiciye yani sadece Amerikalı değil bu söylediğimiz bu arada. Türk dizilerinin hitap etme sebebi de o bence. O aşkı daha yeni görüyorlar diyorsun. Evet. Daha da fazla izleneceğini düşünüyorum Türk dizileri Türk dizileri daha da yükselişte. büyüyecek. Evet. Sizce dijitalde tutması için bir dizinin nasıl bir şey olması lazım? Bence bu zor bir soru biliyor musun? Bence hala Türkler olarak hani Türk dizi endüstrisi dijitali tam olarak keşfedebilmiş Ama değil. mesela bir kulüp sebebini daha söyleyeyim. çok tuttu kulüp. Kulüp çok tuttu evet ama işte bir iki tane başarılı işin olması bir şey gösteriyor mu? Çok pesimist mi bakıyorum acaba? Belki de çok iyi gidiyor Türk dizileri dijitalde. Çok bence platformlar çok fazla veri yayınlamıyorlar. Ve insanlar sadece şeye bakıyor. Fazla sezon yapıldı mı yapılmadı mı? Yapılmadıysa kötü gitti gibi bir düşünce de var. Evet. Ama belki öyle değil. Bilmiyorum. Dijital Dijital kısmı konusu biraz- için bence ayrı bir bölüm yapabiliriz biliyor Tamam. musun? Çünkü bu konu Türk televizyon dizilerinden çok daha farklı bir konu. Çok fazla dinamik var. Çok fazla konuşan var. Ve bence yeni sesler için çok güzel bir olasılıkmış gibi görünse de Evet, bariyerleri indiriyor gibi gözüküyor. ama aslında bariyerlerin inmediği ve yine aynı seslerin dizileri yazdığı bir sistem olduğu için Evet. ben bunu not alıyorum. Tamam. Şimdi o zaman gelelim. Gelelim mi? Evet bence de gelelim. Gelelim Taşacak Bu Deniz'in 12. bölümün yorumlarımıza. İzlemesi keyifli bir bölümdü. Bilmiyorum sen ne Evet. düşünüyorsun? Bence bir öncekine göre daha iyiydi. O şey bir koptuktan sonra bir toparlanıyoruz diye Ben umuyorum. en sevdiğim ama hala 8. bölüme ulaşamadı. 8. bölüm çok güzel. Bence de. Bence ilk bölümler de çok iyiydi. Güzel, O bir evet, bağlıyordu evet. ya. Dün Övgü onu diyordu izlerken diziyi. Eleni'nin ilk başlarda hani kalacak yer bulamıyordu. Aç kaldığı olmuştu. Biraz Evet. oralar biraz daha uzun tutulsaydı. Yani aynen. Oruçla Kendine bir mesela- yer araması. Oruç'la olan sahneleri falan daha çok uzun tutulsaydı biz bu bölümde neden bu kadar çok birbirlerine karşı o tutkuyu hissettiklerini de daha iyi anlardık. Yani evet biz seviyoruz. Ben biliyorsunuz ki Orelciyim yani. Oruç Eleni çok seviyorum. Sahnelerini de çok seviyorum. Ama diğer bir yandan da hani ne yaşadılar ki bu kadar aşık oldular diye düşünüyorum. Yani sanki biraz daha bir şeyler yaşasalardı. Oralar biraz daha uzun sürseydi. En azından biraz zaman geçirselerdi. Sanki daha mı güzel olurdu? En azından Evet. seyir keyfi başta da daha uzun olurdu. Buralara da mesela 12. bölümde değil de belki 20. bölümde gelirdik. Bence yazarın da işini daha kolaylaştırırdı. Bence de, bence Ama de. işte bu reyting kaygısı bence çok hızlı olmalıyım. Hemen gitmeli. Çok Hemen- şaşırtmalı. Evet. O tip şeyler bence birazcık işi karıştırıyor. Eleni artık Koçeriler değişiyor ve biz buna alıştık. Ama nasıl mesela ne ara Eleni'yi Adil bu kadar sahiplendi de. Yani orası da çok hızlı oldu gibi. Ama şöyle sanki. Adil'in hayatını 3-4 kez kurtardı ya Eleni. Böyle bir can borcu hissediyor. Bir de Adil. biraz sanki Koçerilerin evi hadi gel sen de kal. Hadi o da kalsın. Hadi bu da kalsın. Böyle hem hani- öyle var bir de Eleni'yi de Onu hani onun korumak peşinde için olduğu de. için de öyle. Onu gene anlayabiliyorum. Bu arada çok fazla Estil sahnesi vardı. Esme Adil sahnesi vardı. Güzel sahnelerdi bence. Fragmanda Hicran'ı yemeğe götürme sahnesi vardı. Bana komik gelmişti. Hani bir yandan da sinir bozucu gelmişti ama yani orada Eleni'yi götürmesi ve aslında oturmaması bence iyi bir Evet, değil mi? seçimdi. Yemek yememesi. Ön izleme ne kadar çok izlenmiş gördün mü? Evet çok Oruç kısa sürede Eleni milyonlar. sahnesi. Fikrimi söyleyeyim. Ön izlemeyi izlediğimde
Tamam güzel ama hani bir nasip sahnesi gibi değil falan diye düşünüyorum. Yine bir 8. bölüm. Eleni'nin gitme sahnesindeki bence orada duygu çok yüksekti Evet. işte. Burada anlıyorsun da sanki böyle biraz daha bir şey yaşasalardı. Bir de ne çabuk itiraf ettiniz ya falan gibi. Evet. Ama işte olmayacağı için, asla olmayacağı bir şey olduğu için hani bilmelerinin de bir önemi yokmuş gibi bir Belki durum. bilerek daha çok duygulanıyorlar. Evet. Mesela Eleni çok şaşırdı karşılığını aldığını. Hani hayır olmaz, niye şimdi söylüyorsun diye. Olmayacaklarını biliyorlar. Şimdi ne olacak diye. Bu arada 13. bölümdeki düğün sahnesi acaba gerçekten Oruç Eleni mi olacak diye yorumlar okuyorum. Merak ediyorum. Bize çektik ya, Shorts'ta paylaştık. Evleneceklerini biliyordum, söylemiştim diye. İyi ki de tutmadı. Bence de evet. Yani evlense şaşırmazdık. Bence o yüzden şaşırmazdık dediğimiz noktada şaşırtmak için Orucu oradan kaldırdılar. Kaldırdılar. Değil mi? Evet. İyi oldu bence de. Bence de iyi oldu. O zehir sahnesi Çok mu gerekti? bakalım Bilmiyorum. ne olacak ya, o bardak orada Başka biri duruyor. içecek Başka diye biri düşünüyorum. herhalde içecek. Biri içmeyecekse gereksiz bir şeydi Evet çünkü. yani aynen. Ama şöyle oldu. Hicran ve Zarife'nin çok kötü olmaya devam ettiklerini gördüğümüz bir bölümdü. Evet, aman sakın Hani affetmeyelim gibi. acaba vicdana mı gelecekler, Şerif'e döndüler, onlar da iyi tarafa geçecek mi diye düşünürken hayır. Bu dizide siyah beyaz. İyiler var ve kötüler var. Evet. Hani ortalama iyiler yokmuş gibi görünüyor. Ya da ortalama kötüler yokmuş gibi görünüyor. Bu bölümde Fadime ile İso azdı ama bence çok tatlılardı. Evet, mesela İso'nun Fadime'yi koruması. Evet. Ya da mesela Esme eve geldiğinde Fadime'nin yine sinirlenmesi. Ha, ne boşanıyorsun ne de buradan çıkıyorsun anlayalım falan. Fadime'yi bayağı seviyorum. Yani bu gidişle sen artık İso'yla Fadime'nin ispatçı evlenmişsin. olabilirim. Bir sahne vardı ya, Şerif sizi şipledim dediği bir sahne. Orası tamamen sosyal medyaya bir göz kırpış. Orası da bence eğlenceli, güzeldi. Zaten Şerif karakteri çok komedisi varmış gibi, hani böyle hani tatlılık yapmaya çalışan bir adammış gibi yazılıyordu. Hani bu devam ediyor ama bence bizim bakış açımız artık tam değişti. Yani öncesinde acaba hani psikolojik derinliği var mı? Bunu hep söylüyoruz hani şey mi diye derken burada artık bir psikopat karakter olarak. Evet ama Şirin'in artık Tokat dayanamayıp attı. tokat attığı o sahnede, o bağırdığı sahnede hani böyle bir çocuk gibi artık gerçekten hani gelişememiş ve orada kalmış ve yani ona laf anlatamazsın. O orada kalmış artık. O yetişkin bir insan olarak karşında değil. Evet. Ha bu arada bence bak en önemli şeylerden biri bu bölümde bu 3. aile kim? Şimdi 3. aile girecek gibi bir şey okumuştum da. Evet ama diğer bir yandan da bazıları diyor ki Şerif'in finansörü Melina diyenler de var. Üçüncü bir aile mi var? Hiç onu düşünmedim. Yoksa Melina mı? Savcının buradaki yeri ne olacak? Savcıyı acaba Gezep'le mi yapacaklar diye düşünmeye başladım. İlla herkesi biriyle şiflemek zorundaymışız gibi. İşte bu dizi öyle bir dizi işte. Evet. Olabilirmiş gibi geliyor ya. Yani Hicran'la Hicran'la olacağına. olacağına. Gidip de dağdan zehir toplayan bir karakterle olacağına. Ki Bence ama bence Hicran'la olmaz ya. bir şey diyeyim mi? Ama sanki senarist öyle bir şey dedi. Ne dedi? Hiç Zep'i seviyorum mu dedi. Tam bilmiyorum. Yanlış mı duydum hatırlamıyorum. Final Dengeler sahnesi. nasıl? Ay, çok Rengi affedersin. değişiyor. Evet. Söyle. Yok bu kadar. Final sahnesi de Esme'nin beklenmedik bir şekilde. Ben beklemiyordum. Gerçekten bir Bence kimse oldum. beklemiyordu. Ama gerek miydi? Yine ona da emin değilim. Yani Esme de böyle dayanamadığında herkesi vuran bir karakter olarak yani Adil'i vurması da gereksizdi bence. Evet. Ama şimdi mesela ne olacak? Biri Yine şey Adil yazmış. onu koruyacak. Evet biri öyle yazmış. Demiş ki şimdi Adil üstlenecek. Ne değişti? Ne farkı kaldı diye. Bir düşündükleri bir şey vardır diye düşünüyorum. Umarım Bakalım. güzel bir yöne evrilir. 13. bölümden sonra her şey değişecek diyorlar. Herhalde ya Oruç Eleni ya da İso Fadime ikilisinden biri evlenecek mi? Bir de benim kendi nacizane kişisel fikrim. Ben biraz daha bizim o güzel ilk bölümlerde duyduğumuz müzikleri duymak isterim. Yani geçen bölümde hiç çalmadılar. Şarkıların da adını hatırlamıyorum da. Bu bölümde de bir sahnede hani tam oruç giderken çaldılar. Bence onun müziği çok etkileyici. Evet, o çok etkileyici. Başka birkaç tane daha var böyle özellikle ilk bölümlerde çok çalan. Bence insanlar o müzikten de çok etkileniyordu. Onu daha Bence fazla de. çalmalılar kesinlikle. Bence de. Ben de bir şey daha söyleyeceğim. Eleni'nin Melina'ya bu kadar tepki göstermesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani o da ben şey düşünüyordum. Yani o da sonuçta büyütmüş, evet, sevgi vermemiş ama bu kadar mı? silinmesi doğru mu? Ne düşünüyorsunuz Evet, yani? ne değil mi? düşünüyorsunuz? Evet, bence artık güneş de vurmaya başladı. Bu arada fragmanda da tabii daha çıkmadı. Hep fragman izliyorduk. Bir fikri oluşuyordu. Şimdi fikrimiz de yok. Bakalım Bizi neler takip olacak. edin. Biz onun fragmanlar içinde küçük kısa videolar yapıyoruz. 2025'i bitirirken geriye döndük ve
diziler 2025 yılında nasıl gitti, sektör nasıldı onu konuştuk. Tabii ki de konuşulacak çok şey vardı. Biz sadece ucundan bir kapı araladık diyebilirim. 2025'in başarılı dizileri, başarısız dizileri, reyting savaşı ve maliyet krizinden azıcık da olsa bahsettik. Şaşırtan ve yükselişte olan dizilerden de konuştuktan sonra dizi yorumlarımızda bahsettik. Evet, bu bölüm böyleydi. Sizin bu sene en sevdiğiniz dizi hangisiydi? 2026 için heyecanlandığınız bir konu var mı? Onu da yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum okumak, cevaplamak bizim için çok keyifli oluyor. Ve gerçekten de herkes de birbirini de bu şekilde düşünceleriyle besliyor. Videomuzu hype'layın, beğenin ve başka mecralardan da takip edin. Bizi destek olun. Siz daha iyi biliyorsunuz artık bu işleri. 2026'da görüşmek üzere. Aha, evet, doğru. Evet, 2026'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.